O üst üste girdiği seçimlerde hep galip geldi. Zamanında bursuyla okuduğu Soros'u karşısına aldı. Yürüttüğü politikalarla hep eleştirilerin odağı oldu. Aslında o, Avrupa'nın en sıra dışı ismi, Macaristan'ın tek adamı. Karşınızda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın profili. Tam adıyla Viktor Mihail Orban, 31 Mayıs 1963'te Macaristan'ın İstolni Belgrad şehrinde dünyaya geldi. Kırsal bir kesimde büyüyen Orban, orta sınıf bir aileye sahipti. Orban akademik kariyerine önem veriyordu. Parlak bir öğrenciydi. Budapeşte de hukuk eğitimi aldı. Yüksek lisans tezini ise Polonya Dayanışma Hareketi üzerine yaptı. Öğrencilik döneminde bir taşralı olarak ayrımcılığa maruz kalıyordu. Mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'ne bağlı Pembroke Koleji'nde siyaset bilimi okudu. Buradaki eğitimini Açık Toplum Enstitüsü'nden burs alarak tamamladı. Burs, George Soros tarafından sağlanıyordu. Siyaset sahnesine ilk adımını 1987'de attı. O dönemde 26 yaşındaki Orban genç bir protestocuydu. 1989 devriminden önce Macar Yurttaş Birliği'ne katıldı. Sovyet askerlerinin Macaristan'dan çekilmesini savunuyordu. 1956'da gerçekleşen ve bastırılan Macar devriminde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı. Bu etkinlikte yaptığı konuşma onun sadece bir gün içinde ulusal çapta tanınmasını sağladı. Konuşmasında Sovyet birliklerinin Macaristan'dan çekilmesini açıkça söylüyordu. Bu onun hayatının dönüm noktasıydı. 1986'da Aniko Levali ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 çocuğu dünyaya geldi. Orban giderek daha popüler bir isim haline geliyordu. 1989'da Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Macarlar Macaristan Halk Cumhuriyeti Partisi'ni yürürlükten kaldırarak lağvetti. Ardından ülkede demokratik seçimlere gidildi. Yapılan ilk demokratik seçimlerde milletvekili seçilerek kendini ilk kez parlamentoda buldu. 90'lı yıllar Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde köklü değişikliklerin yaşandığı yıllardı. Sovyetler Birliği dağılıyor ve Soğuk Savaş dönemi sona eriyordu. Bu süreçten en fazla etkilenen ülkelerin başında da Macaristan geliyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Sovyet askerleri Macaristan'dan çekilmişti. Macaristan bir dönüşüm sürecine girdi. Komünist bir uydu devletten kapitalist bir demokrasiye geçiş süreci başladı. Bu dönüşüm süreci kolay olmadı. Macaristan ekonomisi çökmüş, ulusal borç pik yapmış ve pek çok insan işsiz kalmıştı. Orban'ın yükselişi parti içinde de devam ediyordu. 1998'de ülkede genel seçime gidildi. Henüz 30'una bile basmayan Orban, 1990'da seçimlere girmek için partiye dönüşen Fidesz listesinin ön sıralarından aday oldu. Orban'ın partisi Fidesz parlamentoda çoğunluğu elde etmişti. Viktor Orban ise başbakan seçildi. O artık Macaristan'ın başbakanı olarak Avrupa'nın en genç hükümet başkanıydı. Başbakanlık görevini 2002'ye kadar sürdürdü. Orban'ı iktidara taşıyan 1994'ten 1998'e kadar ülkeyi yöneten Başbakan Gyula Horn'un ekonomik başarısızlığıydı. Ekonomi başarısız olunca Horn yurt dışından mali destek ve kemer sıkma politikalarını dayatmak zorunda kaldı. Mayıs 1998'de birçok kişiyi şaşırtacak şekilde Fidesz ülkedeki genel seçimlerde parlamentoda en fazla sandalyeyi kazandı ve Orban o sırada Avrupa'nın en genç hükümet başkanı oldu. Orban merkez sağdan bağımsız Küçük Çiftçi Partisi ve Macar Demokratik Forumu'yla koalisyon kurmuştu. Orban'ın ilk hükümet dönemi Ulusal Muhafazakar Koalisyonu şeklinde gerçekleşti ve izlenen politikalar büyük ölçüde liberal demokratik ilkelerle uyum içindeydi. Ayrıca Orban, Macaristan'ı serbest piyasa ekonomisine doğru götürecek adımlar attı. Aynı zamanda Avrupa meselelerinde aktif bir rol üstlendi. 1997'de başlayan ve Macaristan'ın 1999'da NATO'ya üye olmasıyla sonuçlanan süreci yönetti. Fidesz Partisi'nin genel başkanı Viktor Orban, partinin kuruluş zamanlarında klasik liberal ideolojisine sahipken daha sonra merkez sağ ideolojisine geçiş yaptı. Liberal bir politikacıdan önce ulusal muhafazakar, daha sonra popülist radikal sağcı bir lidere dönüştü. Ama Orban'ın başbakanlığı ilk seçimlerde son buldu. Daha sonraki 2002 ve 2006 seçimlerinde yenilgiye uğradı. 2010 yılına kadar ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatı devam etti. 2002'deki seçimlerde sol liberal ittifak hükümeti kurmayı başardı. Bu dönemde muhalefetteki Fidesz sağ siyasete daha fazla yanaştı. Öyle ki Macaristan'ı topraklarının yaklaşık 2/3'ünü kaybettiren ve Macarların bağımsız komşu ülkelerde yaşamasına neden olan Trianon Anlaşması'na karşı çıkmaya başladı. Bu dönem Orban'ın popülaritesi yeniden artmaya başlamıştı. Dünya ve Avrupa 2008'de başlayan kriz dalgasını 2010'da atlatmaya başlamıştı. Muhalefet yıllarında gücünü konsolide eden Orban, Avrupa ekonomileri küresel mali krizinden kurtulmaya başlarken 2010'da iktidara geldi. Orban'ın partisi bu seçimlerde %50'nin üzerinde oy alarak mecliste çoğunluğu elde etti. 29 Mayıs 2010'da ise Orban ikinci kez başbakan seçildi. Macaristan ekonomisi 2009 yılında
%6,7 oranında daralmış ancak sonrasında istikrarlı bir oranda büyüme dönemine girmişti. Orban, Fidesz'in Nisan 2010'daki parlamento seçimlerinde ezici bir zafer kazanmasının ardından ikinci defa başbakanlık koltuğuna oturdu. Ancak bu sefer koltuğunu kısa sürede bırakmaya niyetli değildi. Orban, 14 yılı aşkın görev süresiyle ülkedeki başbakanlık görevini en uzun süre yapan eski başbakan Kalman Tisa'yı geride bıraktı. Böylece Orban, Macaristan tarihinin en uzun süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçti. Orban, 1 Ocak 2012'de muhafazakar ve dini bir anayasanın kabul edilmesi için mücadele etti ve başarılı da oldu. Bu dönemde hem iktisadi anlamda yeni adımlar atıldı hem de Avrupa Parlamentosu'yla zaman zaman karşı karşıya gelinen politikalar izlenmeye başlandı. 2013'te bankacılık ve diğer bazı sektörlere yeni bir dizi kriz vergisi getirdi. Kamu hizmeti veren şirketlere ücretlerini düşürmelerini söyledi. Uzmanlara göre bu girişimlerin artırdığı popülarite, Fidesz ve seçim ortağı Hristiyan Demokrat Halk Partisi'nin Nisan 2014'teki parlamento seçimlerindeki zaferinin önünü açtı. Orban'ın 3. döneminin kapıları çoktan aralanmıştı. Macaristan'da kazanılan zafer, Fidesz'in toplam oylarının %50'sinden fazlasını kazandığı Mart 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerine de yansıdı. Muhalefetin yoksulluğun arttığı ve ekonominin durgunlaştığı yönündeki iddialarının yanı sıra Fidesz'in otoriterlik ve yolsuzluk suçlamalarına rağmen 2014 seçim sonuçları Orban hükümetine güçlü bir destek olduğunu bir kez daha gösterdi. Orban, Temmuz 2014'te yaptığı bir konuşmada hükümetinin doğası gereği liberal olmayan bir toplum inşa etmeyi hedeflediğini açıkladı. Orban'ın açıklaması yabancı basında uzun süre eleştirildi. 2015 yılına gelindiğinde Suriye iç savaşından kaynaklı mülteci krizi Avrupa kapılarına dayanmıştı. Orban hükümeti ülkeye girmeye çalışan göçmen ve mülteci dalgasını durdurmak için Macaristan'ın Sırbistan sınırı boyunca dikenli teller ördü. Eylül 2015'te Orban göçmen krizini bir Alman sorunu olarak nitelendirdi çünkü Orban'a göre göçmenlerin çoğu Almanya'ya yerleşmek istiyordu. Orban'ın milliyetçiliğe odaklanması ve göçmen karşıtı söylemleri Nisan 2018'de Macaristan'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde daha da tırmandı. Aynı zamanda Orban'a göre muhalefetin eski sponsoru Soros'un Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in Macaristan'ı bir göçmen ülkesine dönüştürmek için komplo kuruyorlardı. Yani zamanında Soros'un verdiği bursla okuyan Orban, komplo kurduğu için Soros'u suçluyordu. Söylemleriyle tam anlamıyla bir Soros karşıtıydı. 2018'de yeniden seçime gidildi. Sonuçlara göre Orban 4. kez Macaristan'ın başbakanı oldu. Orban, Soros'u durdurma yasası, göçmenlik sorunlarıyla ilgilenen STK'ları bir lisans için hükümete başvurmaya zorladı. Ayrıca bu kuruluşlara yapılan yabancı katkılara %25 vergi uygulayacak çalışmalara başladı. Bu düzenlemelerle tartışmaların odağında olmaya devam etti. Orban aynı zamanda demokrasiden uzaklaşmak ve medya üzerinde baskı kurmakla da eleştirildi. Bir sonraki seçimlerde ülkeyi 12 yıldır kesintisiz yöneten Orban'a karşı muhalefet birleşti. Öyle ki 2018 seçimlerine muhalefet ayrı ayrı partiler olarak girerken bu seçime aşırı sağcı Mihazank Partisi haricinde tüm muhalefet partileri ortak liste ve tüm seçim bölgelerinde ortak adayla girdi. Orban'ın kaderini belirleyecek seçim hem Avrupa Birliği'nden hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden yakından takip edildi. Kamuoyu anketleri muhalefetle iktidar arasındaki farkın yalnızca %2 olmasını bekliyordu. Ama beklendiği gibi olmadı. Viktor Orban, sonuçların belli olmasının ardından çok büyük bir başarı kazandık, aydan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin dedi. Orban'a göre muhalefet, uluslararası güçler ve kurumların desteğine rağmen başarısız olmuştu. Orban tam anlamıyla bir LGBT karşıtı. Ülkede muhalefet tarafından homofobik yasa, hükümet tarafındansa çocukları koruma yasası olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandum da düzenledi. Seçim sonuçları ise ilk önce merkez sağa, daha sonra ise milliyetçiliğe evrilen politikalarıyla Viktor Orban'ın uzun bir süre hem Macar hem de Avrupa siyasetinde varlığını sürdüreceğini gösteriyor. Orban, Batı ile ilişkileri bozuk olduğu kadar Türkiye ile ilişkilerini iyi tutuyor. Hatta Orban'a göre Macarca Türkçe ile akraba ve Macarlar Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla'nın soyundan geliyor. Orban bununla da kalmadı. 2019'da Macarların kökenini araştıracak bir enstitü kurdu. Orban'ın geçtiğimiz yıl yapılan Türk Konseyi zirve toplantısından sonra söylediği sözler de oldukça dikkat çekiciydi. Konuşmasında Macar halkını Türk halklarıyla yüzyıllarca önceye uzanan tarihsel ve kültürel ortak miras birbirine bağlamaktadır. Bizi Avrupa'da barbar Hunlar ve Atilla'nın halkı diye aşağıladılar. Ancak bizim halkımız bu tarihsel mirasla gurur duymaktadır demişti. Orban'ın ilişkilerini iyi tuttuğu bir diğer ülke ise Rusya.
Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarını bloke eden Macaristan, Rus casuslar için güvenli bir liman haline gelmekle eleştiriliyor. Orban'ın Putin'le yakın dostluğu da Macaristan, Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki casusluk üssü mü sorusunu gündeme getiriyor. Orban'ın Ukrayna hakkındaki sözleri de uzun süre konuşuldu. Orban bir açıklamasında Ukrayna artık egemen bir devlet değil, savaştaki bir ülke NATO'ya katılamaz diyerek Rusya'nın yanında yer aldığını bir kez daha göstermişti. 1990'larda Soros Vakfı'ndan burs alan ve liberal politikaları savunan Viktor Orban, şimdilerde hem Soros'la hem de Avrupa Parlamentosu'yla büyük bir mücadelenin içinde. 1998 yılından bu yana Macaristan siyasi hayatında etken bir isim ve hala Macaristan Başbakanı olarak görevine devam ediyor. Orban, Macaristan siyasetine etki etmeye uzun yıllarda devam edecek gibi görülüyor. Orban'ın geçtiğimiz yıl yapılan Türk Konseyi zirve toplantısından sonra söylediği sözler de oldukça dikkat çekiciydi. Konuşmasında Macar halkını Türk halklarıyla yüzyıllarca önceye uzanan tarihsel ve kültürel ortak miras birbirine bağlamaktadır. Bizi Avrupa'da barbar Hunlar ve Atilla'nın halkı diye aşağıladılar. Ancak bizim halkımız bu tarihsel mirasla gurur duymaktadır demişti.